Gore Verbinski tarafından yönetilen Karayip Korsanları Siyah İnci'nin Laneti, Karayip Korsanları film serisinin ilk filmidir. Ve biz de sizlere bu videoda Karayip Korsanları Siyah İnci'nin Laneti filmi hakkında çok bilinmeyen bilgileri anlatacağız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Videosunu yapmamızı istediğiniz karakterleri, dizileri ve filmleri yorumlara yazmayı lütfen ama lütfen unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. Filmin 3 ana karakterinin isimleri kuşlarla bağlantılıdır. Kaptan Jack Sparrow'un soyadı Serçe'den, Elizabeth Swann'un soyadı Kuğu'dan ve William Turner'ın adı ünlü bir kuş bilimciden gelmektedir. Keira Knightley, Karayip Korsanları serisinin Elizabeth'i olduğunda 17 yaşındaydı. Rol için yapılan seçmeleri trafik yüzünden neredeyse kaçıran Knightley, rolü Elizabeth karakterini oynaması için düşünülen Amanda Bynes ve Jessica Alba gibi isimlerden almayı başarmıştı. Fakat ünlü oyuncu çekimler sırasında kovulacağına o kadar eminmiş ki filmin çekimlerine bavuluna sadece birkaç eşya koyarak gitmiş. Çekimler sırasında da Knightley'nin üzerindeki kara bulutlar dolaşmaya devam etmiş. Karayipler'de bir adada yapılan gece çekimlerinden dönülürken Keira Knightley'nin içerisinde bulunduğu tekne bir kayalığa çarparak devrilmiş. Teknede bulunan 3 kişi de birkaç saat içerisinde kurtarılmış. Fakat bu kaza ada çekimlerinin kalan kısmının stüdyoda yapılmasına yol açmıştır. Johnny Depp'te karar kılınmadan önce Kaptan Jack Sparrow rolü için düşünülen birbirinden ünlü isimler vardı. Bu isimler arasından en dikkat çekeni ise Oscar ödüllü oyuncu Robert De Niro. De Niro'ya Kaptan Jack Sparrow rolü teklif edildiğinde oyuncu filmin diğer korsan filmlerinde olduğu gibi gişede başarılı olamayacağı düşüncesiyle rolü reddetmiş. Karayip Korsanları serisinin ilk filminin gişedeki başarısından sonra fikrini değiştiren De Niro, 2007 yılında Yıldız Tozu filminde Kaptan Shakespeare karakterini canlandırmıştır. Ancak Kaptan Jack Sparrow rolü için düşünülen tek yıldız isim Robert De Niro değil. Karayip Korsanları serisinin senaristleri Ted Elliott ve Terry Rossio, gerçekleştirdikleri röportajlardan birinde filmin senaryosunu 90'lı yılların başında yazdıklarını ancak senaryonun Disney tarafından reddedildiğini dile getirdi. Disney tarafından reddedilen senaryo, Spielberg'ün eline geçmiş ve Oscar ödüllü yönetmenin filmi çekmek istediğini yetkililere iletmiş. Spielberg'ün çekmek istediği Karayip Korsanları filminde Kaptan Jack Sparrow olarak düşündüğü isimler ise Bill Murray, Steve Martin ve Robin Williams. Bu 3 ustanın yanı sıra Michael Keaton, Jim Carrey ve Christopher Walken da rol için düşünülen isimlerden olmuş. Disney o dönemde film için izin vermemiş. Filmde Orlando Bloom'un canlandırdığı Will Turner için düşünülen ilk isim 2008 yılında aramızdan ayrılan Heath Ledger'dı. Gore Verbinski'nin Will Turner rolü için Orlando Bloom'u uygun görmesinin sebebi ise oyuncunun Yüzüklerin Efendisi serisinde yer alması ve Bloom'un filmin gişedeki başarısına daha fazla katkı sağlayabileceğini düşünmesi. Will Turner rolü için düşünülen tek isim elbette Heath Ledger değildi. Jude Law, Tobey Maguire ve Kristen Bale gibi isimler düşünülmüş. Mağarada gerçekleştirilen bir çekim sırasında mağaradaki ışıktan bitkin ve solgun çıkmasınlar diye oyunculara aşırı makyaj yapılmış. Film ekibi fazla makyajın Kaptan Jack Sparrow'u canlandıran Johnny Depp'te ne kadar iyi durduğunu görünce Jack Sparrow'un makyajlı olmasına karar verilmiş ve tüm film boyunca aynı makyaj Depp'e uygulanmış. Kaptan Barbossa karakterini canlandıran Jeffrey Rush, İnsanların ekranı kitap okur gibi soldan sağa doğru süzdüğünü düşündüğünden mümkün olduğunca ekranın sol tarafında durmaya çalışmış. Johnny Depp, güneşte gözlerini kısmadan bakabilmesi için güneşi gölgeleyen, yani güneş gözlüğüyle aynı işlevi gören lensler kullanmıştır. Filmde Jeffrey Rush'ın canlandırdığı Barbossa karakterinin adı, Akdeniz ve Ege'de korsanlık yaptıktan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun kaptanı deryalığını yapan Barbaros Hayrettin Paşa'dan gelmektedir. Johnny Depp'in çok sayıdaki dövmesi kapatılmış ve filmde kolundaki Jack Sparrow dövmesi ise sahtedir. Fakat film bittikten sonra oğlu Jack'in onuruna gerçek dövmesini yaptırmıştır. Orlando Bloom'un Johnny Depp'in performansını taklit ettiği sahne tamamen Bloom'un fikriymiş. Yapımcı onayladıktan sonra sahne filme dahil edilmiştir.
Çeşitli gazeteler ve internet sitelerinde Jack Sparrow karakterinin 16. ve 17. yüzyılları arasında korsanlık yapmış olan Yusuf Reis'ten esinlenildiği düşünülmektedir. Yusuf Reis, John Ward ismiyle İngiltere'de doğan ve hayatını balıkçılık yaparak sürdüren bir gençtir. Daha sonra kraliçenin izniyle korsanlığa başlar. Kendisi korsanlık yaparken Jack Birdie lakabıyla tanınmaktadır. Daha sonra Müslüman olup Yusuf ismini alan John Ward, şapkayı çıkarıp onun yerine sarık sarar ve Tunus Bey'i Kara Osman'ın himayesinde korsanlığa başlar. Diğer taraftan Yusuf Reis, İskoç seyyah William Lithgow ile konuşurken küçük yaşlarda kuşları sevdiğini söyler. Lithgow ise bu kuşları serçe sanar ve öyle not düşer. Serçenin İngilizce'de sparrow manasına gelmekte olduğunu hatırlatmakta fayda var. Gibbs'in sakalı, Gibbs karakterini canlandıran Kevin McNally'nin kendi sakalıdır. Oyuncu makyaj süresini kısaltmak için uzatmış. Maymun Jack, Kaptan Barbosa'ya altın getirdiğinde Barbosa Jack'e teşekkür ettikten sonra Maymun Jack'in gülümsediğini görüyoruz ki kimse bunu beklemiyormuş. Bu tamamen o anda gelişmiş. Filmde kasabanın işgali sırasında atılan son toptan yükselen dumanın şekli Mickey Mouse'un kafasına dönüşmektedir. Johnny Depp, canlandırdığı Jack Sparrow'un altın dişlere sahip olması gerektiğini yapımcılara sunmuş. Yapımcılar da bu fikre olumlu yaklaşmış. Yine de yapımcıların sadece birkaç altın dişe izin vereceğini öngören Depp, gittiği dişçiden çok daha fazla altın diş implantı yapmasını istemiş. Filmde gördüğümüz Sparrow'un altın diş sayısı böylelikle tam olarak Johnny Depp'in arzuladığı kadar olmuş. Depp'in Jack Sparrow karakteriyle ilgili sunduğu ve yapımcılar tarafından destek bulmayan özgün fikirleri de varmış. Örneğin Johnny Depp, Jack Sparrow'un burnu olmayan ve aptalca korkuları olan bir karakter olmasını istemiş. Disney bu fikri reddetmiş. Will Turner karakterini canlandıran Orlando Bloom'un Yüzüklerin Efendisi filmi sonrası bileğine yaptırdığı elfçe 9 dövmesi film boyunca gizlenmeye çalışılsa da demirci atölyesinde Jack Sparrow'la dövüşürken görülmektedir. Filmde Will Turner ile Jack Sparrow arasında gerçekleşen kılıç savaşı sahnesinde sahnenin sonlarına doğru Jack Sparrow dövüşteki üstünlüğü ele geçirmek için bir çuvalda yer alan tozu Will Turner'ın yüzüne fırlatıyor. Filmin makyaj ekibinin bu sahnede kullandığı madde ise toz haline getirilmiş çikolatadır. Johnny Depp karakterini oluştururken The Rolling Stones'un kurucularından Keith Richards'ı örnek almış. Çünkü korsanların o dönemlerin rock yıldızı olduğunu düşünüyormuş. Ayrıca serinin diğer filmlerinde Keith Richards'ı Jack Sparrow'un babası olarak görmekteyiz. Filmdeki bir sahnede Cotton'ın papağanı şöyle demişti: "Ölü adamlar masal anlatamaz." Bu söylediği şey serinin 5. filminin adıdır. Senarist yorumlarına göre en iyi kılıç kullanan kişi Orlando Bloom'un hayat verdiği Will Turner karakteriymiş. Kaptan Barbosa ve Amiral Norrington benzer seviyede kılıç kullanırken en kötü kılıç kullanan kişi ise Jack Sparrow'muş. Elizabeth karakterini canlandıran Keira Knightley, filmle aynı yılda çıkan Karayip Korsanları video oyununda seslendirme yapmıştır. Bu film IMDb'ye göre 8.0 puanla Karayip Korsanları serisinin en iyi filmidir.